Sevgili dinleyiciler, bugün yanımızda Ali var. Ali ile bir teknoloji fuarında tanıştım. Bugün onunla röportaj yapmak istedim çünkü bence Ali örnek bir genç. Birçok genç ondan bir şeyler öğrenebilir diye düşündüm. Merhaba Ali, bize kendini tanıtır mısın? Merhaba. Hakkımdaki güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim. Ben Ali Osman Gölgeli. 21 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Üniversite öğrencisiyim. Ailemle birlikte kalıyorum. Babam öğretmen, annem ev hanımı. İki kardeşim var. Ben küçükken çok meraklı bir çocuktum. Evdeki radyo, oyuncak araba gibi eşyaları açıp tekrar yapıyordum. Bazen bozuyordum ama genellikle yapabiliyordum. Babam başta kızıyordu ama sonra bilim ve teknoloji sevgimi anladı. Küçük yaşta bilim dergileri okuyordum. Belgesel izliyordum. O zamandan beri yeni şeyler öğrenmek benim için çok önemli. Bilim bana güç veriyor çünkü her sorunun bir cevabı var diye düşünüyorum. Tabii ki şu anda her şeyin cevabını bilemiyoruz ama bilim sayesinde bir gün her şeyin cevabını öğrenebileceğiz. Zaten biraz bahsettin ama bilim senin için neden önemli? Bilim bana yeni kapılar açıyor. Çünkü bilimle her şey kolay oluyor. Mesela bilgisayar sayesinde çok hızlı bilgi ediniyoruz. İnternet kitap kadar değerli çünkü içinde her şeyi bulabiliyoruz. İnternet sayesinde birçok bilimsel konuyu araştırabiliyorum. Bence bilim hayat kadar önemli. Bilim insanlara yol gösteriyor. Bugünün teknolojileri, mesela telefon, bilgisayar, uçak, tren, hepsi bilim sayesinde var. Ve insan meraklı bir varlıktır. Öğrenmek ister. Bu nedenle bilimsiz yaşayamayız. Bilim merakın doğal bir sonucu. Geçmişte bilimle ilgili nasıl bir deneyimin oldu? Lisede robot kulübüne girdim. Arkadaşlarımla küçük bir robot yaptık. Robot çok basitti. İleri geri gidiyordu. Ama biz çok mutluyduk çünkü kendi emeğimiz vardı. O gün hayatımda özel bir gündü. Dedim ki ben mühendis olacağım. Ayrıca lise yıllarında fizik dersini çok seviyordum. Öğretmenim çok iyi anlatıyordu. Onun sayesinde bilime daha çok ilgi duydum. Teknolojiyi günlük hayatında nasıl kullanıyorsun? Bilgisayar benim için çok önemli. Çünkü hem ders çalışıyorum, hem araştırma yapıyorum, hem de eğlence için kullanıyorum. Telefon da çok faydalı. Telefonda ailemle konuşuyorum, mesaj yazıyorum. İnternetten haber okuyorum, belgesel seyrediyorum. Mesela geçen hafta bir uzay belgeseli izledim. Çok ilgimi çekti. Teknoloji bana hız veriyor. Çünkü bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorum. Gelecekte neler yapmak istiyorsun Ali? Gelecek yıl bilgisayar mühendisliği bölümüne devam edeceğim. Çok çalışacağım. Yazılım öğreneceğim. Sonra belki yurt dışına giderim. Farklı ülkelerdeki bilim insanlarıyla tanışmak istiyorum çünkü. Ama mutlaka kendi ülkeme dönmek ve ülkemin insanları için faydalı projeler yapmak istiyorum. İnşallah bu hedeflerine ulaşırsın. Peki sana göre tarihten bugüne teknoloji nasıl değişti? Çok eskiden insanlar teknolojiyi doğayı ve hayatı anlamak için kullanıyordu. Şimdi ise dünyayı değiştirmek için kullanıyoruz. Bu konuda iyiyiz de. Şimdi bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz ama yanlış bilgiye de ulaşabiliriz. Bu yüzden doğru bilgiyi seçebilmek önemli. Çocukluk hayalin neydi? Çocukken bir haritam vardı. Ona bakıp ülkelerin isimlerini öğreniyordum. O zaman dedim ki ben dünyayı gezeceğim. Sonra teleskop aldım, gökyüzüne baktım. Yıldızlar çok güzeldi.
O zaman da ben bilim insanı olacağım dedim. Biliyorsunuz, lisede robot yaptıktan sonra da mühendis olacağım dedim kendime. Çocukken çok hayalim vardı. Şimdi de var. Çünkü hayal insan için enerji gibi. Röportajımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bitirmeden önce dinleyicilerimize tavsiyelerin var mı? Evet, lütfen kitap okuyun. Zamanınızı iyi kullanın. Sağlıklı yaşayın. Spor yapın. Teknoloji kullanın. Ama dikkat edin. Çünkü teknoloji faydalı ama fazlası zararlı. Arkadaşlarınıza zaman ayırın. Ailenize değer verin. Hayalleriniz için çok çalışın. Sanırım sen çok kitap okuyorsun. Çünkü kendini çok iyi ifade ediyorsun. Teşekkür ederim. Evet, çok kitap okurum. Sence dinleyicilerimiz hangi kitabı mutlaka okusunlar? Aslında çok kitap sayabilirim. Ama kitap adı vermek yerine şunu söylemek istiyorum. Bazı insanlar sadece roman okuyorlar. Tamam, roman da okusunlar ama sadece roman okumasınlar. Öğretici kitaplar da okusunlar. Sana katılıyorum Ali. Her tür kitap okumak lazım. Hepsinden bir şeyler öğrenebiliriz. Çok teşekkürler Ali. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Benim için de öyle. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Ali Osman Gölgeli bizimleydi. Umarım genç dinleyicilerimiz ve anne babalar Ali'den ilham almıştır. Bir sonraki röportajımıza kadar kendinize iyi bakın.